Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok şık bir hırka modeli çalışacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Yine iki tane altıgen motiften muhteşem bir hırka çıkaracağız ortaya arkadaşlar. Şöyle tam ekrana sığmıyor ama şöyle yaka bölümünü de göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel, bakar mısınız? Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Zaten üzerime giyip sizlere de fotoğraf çekip üzerimizde nasıl duracağını da göstermek istiyorum. Evet, şöyle tam ekrana sığmıyor ama şöyle bir göstermek istiyorum. İster kısa örebilirsiniz, isterseniz de benim gibi daha uzun örebilirsiniz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. 6 tane BİM'den aldığım ipi kullandım. Batik ipi kullandım arkadaşlar. Şu anda iplerim bittiği için tam 6 taneyi de kullandığım için iplerimi gösteremiyorum ama fotoğraflarını çekmiştim. Hemen şöyle şu üst tarafa bir yere ekleyebilirim. Oradan bakabilirsiniz. Ve hemen şu koyu tarafları da Alize'nin Süperlana klasik ipiyle ördüm arkadaşlar. Hemen onun renk kodunu da vermek istiyorum. 203 renk kodu arkadaşlar. Alize Süperlana klasik. 6 tane BİM ipi kullandım. 2 tane ise Alize Süperlana klasik ip kullandım. Tığ numaramı hemen vermek istiyorum. 4 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyecekler ki biz BİM'deki ipleri kaçırdık. Elimizde BİM ipi yoksa ne kullanabiliriz? Arkadaşlar bu kullandığım ip Alize'nin Burcun Batik ipine çok yakın bir ip. Alize'nin Burcun Batik ipini alıp rahatlıkla 6 tane yapabilirsiniz. 6 tane kullanabilirsiniz. Ve yine yanında Burcun Batik'in tek rengi olmadığı için yine Alize Süperlana'yla da diğer taraflarını benim gibi örebilirsiniz. Evet, bu hırka kaç bedene diye soracak olursanız arkadaşlar, biliyorsunuz ki salaşlık çok moda. Ben böyle biraz salaş olsun istedim. 36 bedenden 44 bedene kadar rahatlıkla giyebilirsiniz arkadaşlar. Benim verdiğim sayılarla yaptığınızda eliniz çok sıkıysa, ben 4 milimlikle ördüm ama siz 5 milimlik tığ kullanın. Çünkü çok sert olacaktır eğer eliniz sıkıysa. Şöyle hemen düğmelerini de açıp göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık oldu. Hiç bu sene kaban almayacağız diyebiliriz. Önce de kapşonlusunu örmüştük. Gördüğünüz gibi hiçbir açıklık yok. Giydiğinizde sıcacık tutacaktır. 2 tane ördük, değişmelik giyebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle hemen sırtını da göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu yaka kısmını İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. İster dik kullanabilirsiniz, ister yatık kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize göre. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzel hırkanın yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz ve kanalımın devamlılığı için biliyorsunuz ki kanalımın beğeni alması, videoların izlenmesi ve bol bol yorum alması çok önemli. O yüzden sizlerden çok büyük destekler bekliyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Evet, eğer unuttuğum püf noktaları varsa hemen açıklamalar bölümüne ekleyeceğim veya yorumlarda sizler sorabilirsiniz. Evet, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkamla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve tığımı halkanın içinden geçirip 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Ve elimi gerçekten çok bol tutuyorum. Kesinlikle sıkmıyorum arkadaşlar. Çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. 3 tane ikili trabzan. Gördüğünüz gibi elimi gerçekten çok bol tutuyorum. Eğer eliniz çok sıkıysa size önerim 5 milimlik tığ kullanmanız. Çünkü çok sıkı örersek birazcık kalın bir ip olduğu için çok sert bir doku elde etmiş olacağız. O yüzden ben gerektiğinden fazla elimi bol tutuyorum ve 4 milimlik tığ kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bakın yumuş yumuş olacak.
Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Diğer videolarda işte biz örüyoruz çok minik oluyor diye sürekli yorumlar gördüğüm için bunu özellikle söylemek istiyorum. Çoğumuzun eli biraz sıkı. Yani çok sıkı sıkı ördüğümüzde bu ip çok sert olacaktır. Onu baştan söylemek istiyorum. 1, 2, 3, 4 tane grup yaptık. 5. grubumu yapıyorum. Altıgen bir motif olduğumuz için ikili trabzan gruplarımız 6 tane olacak. 5. grubumu yaptım. Bir zincir çektim. Aralarda bir zincirim var. 6. grubumu yapıyorum. Evet. Sihirli halkamın ipini tutup ortayı iyice küçültüyorum. Şöyle. Burada hiç zincirim yok. Aynı iple devam edeceğim için ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. 2 ilmeği aynı anda kapattım. Şöyle tek zincirlik bölümleri saydığımda 6 tane yuvam olması lazım. Tek zincirlik yuvam. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Ve hemen buradaki tek zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle birlikte. İlk 2 sıra köşelerimizi yapıyoruz. Aralarda bir zincir. Hep bir zincir. Köşelerde de bir zincir. Geçişlerde de bir zincir yapıyorum. Bakın bir zincirlik bölümü 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Tekrar aynı boşluğun bir zincirlik boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Evet. Burada bir zincir çekiyorum geçişte. Hemen yuvanın içine battım. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Arada bir zincirim var. Ve yine bakın bir zincirlik bölüme geçtim. Ve yine buraya 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde 6 tane köşemi tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın burada yarım bir köşe yapmıştık. Bu köşeyi tamamlıyoruz. 3 tane ikili trabzan çekerek. Şöyle saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşem var. Ve yine burada ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. 2 ilmeği aynı anda topluyorum ve buraya da bir zincir yapmış oluyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Ve bir zincirlik bölüme çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincirim var. Tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa bir tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Hemen bir alttaki grubun birinci değil, ikincisine battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Arkadaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincirim var. Tığın başını doladım. Köşemi tamamlıyorum. Köşem 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane aynı boşluğa ikili trabzan, 2 ve 3. Arada bir zincirim var. Bakın yine önüme boşluk geldi. Hemen önümdeki boşluğun içine battım. Bir tane ikili trabzan ve bir alttaki 3 tane trabzanın birinci değil ikincinin tepesine şu şekilde batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Hemen arkadaki boşluğa battım, ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincirim var, bir zincirim var ve yine köşemi yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Bir zincirimi çekiyorum ve yarım kalan köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. Burada yine sıra sonumu ilk çektiğim zincirin tepesine batıp
2 ilmeği kapatarak kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yine burada bir zincirlik bölüme çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir. Artık bütün sıralarımız bu şekilde ilerleyecek. Bakın, bir altta 2 tane boşluğumuz vardı. Bir tane vardı. Şimdi 2 tane var. Bir üst sırada 3, 4, 5, 6 şeklinde çoğalacak arkadaşlar. Hemen önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine batıyorum. Şu elimi çok bol tutarak arkadaşlar özellikle söylüyorum. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İkinci boşluğa geçiyorum. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine şu şekilde battım. İkili trabzan ve arkadaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve köşemi yapıyorum. Diğer köşelerimizde de aynı bu işlemi uygulayacağız. Ben sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine köşemi tamamlıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Ama ben bir sıra daha göstermek istiyorum. Burada yine sıra sonumuz aynı şekilde kapatıyoruz. 3 zincir çektim. Yine yarım köşemi yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan, bir zincir. Bakın, bir üst sırada 3 tane yuvamız var. Yani her sıra fazlalaşıyor bir tane. Hemen boşluğun içine battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Bakın, birinci değil, ikinci trabzan tepesine şu şekilde battım. İkili trabzan. Hemen arkadaki boşluğa ikili trabzan. Aralarda bir zincir çekiyorum. Bu zincir çekmemin sebebi yumuşak olması için arkadaşlar. Çok sert olsun istemiyorum. İpim zaten kalın. Bir de ben zincir çekmezsem kalın olur. Elimi sıkı tutarsam, zincir çekmezsem kalın olur diye bu şekilde ayarlamaya çalıştım. Bir zincir çekiyorum. Ve ikili trabzanlarımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir zincir çektim ve yine köşemi yapıyorum. Bakın, bu şekilde deliksiz bir şekilde ilerliyor. Zaten bu modeli ben özellikle hanım dilendi modeli yapmamak için ve yaptığımız hırkaların delikli olduğunda hırkanın hiçbir anlamı kalmıyor. Sevmiyorum, yani hırkanın delikli olmasını sevmiyorum. Çünkü çok sıcak tutmadığını düşünüyorum. O yüzden tüm hırkalarımı bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Ama sizler hanım dilendi de yapabilirim derseniz bu şekilde hanım dilendi de yapabilirsiniz. Evet, bunu ne kadar öreceğiz derseniz şöyle bakın, köşesini tuttuğumda ve köşesini ölçtüğümde 46-47 santim gelmesi gerekiyor. Yine size sıra ölçüsü, sıra sayısı vermek istemiyorum. Çünkü hepimizin eli değişik. Benim elimden atıyorum 30 sırada 46 santim gelir ama sizde 25 sırada 46 santim gelir. O yüzden size ölçü vermek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Ben şimdi bu şekilde öre 46-47 santim eni olana kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, hemen şöyle göstermek istiyorum. Ben sıralarımı bitirdim. 20 sıra ördüm arkadaşlar. Ama sizlerin ipleri farklı olabilir. Eliniz daha sıkı, daha bol olabilir. O yüzden size motifin ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle hemen ölçtüğümde gördüğünüz gibi 50 santim örmüşüm. 20 sıra ördüm. Fakat 20 sıranın şöyle komple etrafını dolaştım 20 sıranın. Ama tek bir köşeyi örmedim. Bakın, sadece burayı örmedim. Kol birleştireceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki bedenlere göre ne kadar sıra öreceğiz? Bakın, ben şöyle yaptım. Şimdi şurada ip birleştirme yerim var, o görünmesin. Evet, bakın şöyle tuttuğumuzda bakın hırkamızın yan bölümünün tamamı oluyor.
Ben hemen bu bölümü şu şekilde kolumu arasına sokarak kol bölümünü ölçüyorum. Benim kollarım biraz kalın olduğu için biraz büyük yaptım. Biraz da taşıyacak tabii ki, tam sımsıkı sarmayacak. Şöyle siz onu kendiniz ayarlarsınız. Ördükçe kolunuzu geçirin. Şuradan şöyle kapatın. İstediğiniz ebata geldiğinde motifi bırakıyorsunuz. Şimdi kolu birleştireceğiz. Daha sonra da sırttan arttırma yapacağız ki bedenimize tam otursun. Diğer hırkada da işte 36 bedeni ne kadar yapacağız, daha büyük yapmak istersek nasıl uygulayacağız diye sorular geldiği için bu videoda böyle daha ayrıntılı anlatmak istedim. Kolunuzun ölçüsüne göre motifi yapıyorsunuz arkadaşlar. Kolumuza kapattığımızda istediğiniz boyuta geldiğinde motifi yapmayı bırakıyoruz. Daha sonra sırt bölümünden genişletmeye bakıyoruz. Üzerinize giyiyorsunuz. Sırt bölümü rahat bir şekilde ikisi kapanıyorsa şöyle iğnelerle tuturup giyin. Sırt bölümü istediğiniz gibi kapanıyorsa tamamdır. Ben şimdi 2'şer sıra arttıracağım. 2 sıra bu bölümden, 2 sıra diğer motiften ve birleştireceğim. Benim için 4 sıra toplamda yeterli olacak. Dediğim gibi bu kadar yani. Boy da aynı şekilde istediğiniz kadar uzatabileceksiniz. Şöyle baştan bunu anlatmak istedim, hemen birleştirmeye geçmeden. Yani istediğiniz ebatlarda daha küçük, daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi bakın, burayı örmemiştim ben. 20 sırayı ördüm. Şu bölümü örmedim. Bu bölümü de birleştirip bitireceğim. Şimdi bakın. Şurası kol bölümü. Şurası yaka bölümü. Şimdi burada bakın 1, 2, 3 tanesini boş öreceğim. Köşeyle beraber sayıyorum. 3 tane diyorum. Köşeyi saymazsak 2 tane. Öncelikle köşeyi yapıyorum. Bakın. 3. Bir zincir çektim. Ve yine modelimi uyguluyorum. Evet. Şöyle hızlı hızlı yapıyorum arkadaşlar. Ki çok vaktimiz alınmasın. Çünkü bu videoda diğer videoda da ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Ama daha da ayrıntılı istediniz. O yüzden daha ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet. Şimdi bakın, şuradaki boşluğu da sayarsak 1, 2, 3 tane boşluğum var. Şu şekilde bir köşemi yaptım. 2 tane tek ördüm. Burada bir zincirimi çekiyorum. Hemen şöyle çevirdim. Bakın. Burada da aynı şekilde bir boş, bir boş, 2 boş, 3 boş. Yani şu şekilde bakın. Şöyle birinci değil, ikinci değil, üçüncü trabzanın şöyle bir zincirlik bölümünden geçiriyorum. Net miyiz? Evet. Şöyle bir zincirlik bölümünden geçirdim. Şu şekilde. Tığ başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen karşıdaki ilk trabzanın şöyle tepesinden ilmeği geçirdim. İkinci trabzanımı yapıyorum. Yine aynı model yaparak yapıyorum. Ve hemen karşısındaki ikinci trabzan bakın. Daha sonra üçüncü trabzanımı yapıyorum. Ve üçüncü trabzan tepesinden geçiriyorum. Bakın şu şekilde çok düzgün bir şekilde ve delik olmadan ilerleyebiliyoruz. Burada ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorum. Bakın şu bir zincirlik bölümün içinden geçirdim. Tığın başını doladım. Hemen boşluğa batıp ikili trabzan yaptım. Karşıdaki bakın grubun ilk trabzan tepesine batacağım. Zaten karşılıklı geliyor arkadaşlar. Tek tek hangi trabzana batacağınızı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bakın ikinciyi yaptım. İkinciye denk geldi. Üçüncüyü yapıyorum.
ve 3. trabzana denk geliyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın burada bir zincirlik bölümüm var. Şöyle tam görülsün. Hemen arasından geçiriyorum. Ki burada bir açıklık kalsın istemiyorum çünkü. Tığın başını doladım. Hemen karşı boşluğa geçtim. Ve aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Başka hiçbir işlemim yok. Çok da video uzamasın. Bu şekilde zaten bu birleştirmeyi biz çok yaptık sizlerle. Şöyle de net görünsün istiyorum. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi birleştirmem çok şık bir şekilde ilerliyor. Burayı tekrar göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. Bakın bir zincirlik bölümün arasından geçiriyorum. Tığın başını doluyorum. Boşluğa geçtim. İkili trabzan. Hemen bakın karşıdaki ilk trabzanın tepesine battım, ilmeği geçirdim. 2. trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay, dikmekten daha kolay ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Çok şahane bir şekilde birleşti. Evet, sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle sıramın sonuna gelmek üzereyim. Ben yine burada son olarak köşe trabzanımı yapıyorum ve şöyle gösteriyorum. Köşemi birleştiriyorum. Şöyle ikinci ikili trabzan. İkincinin arasından geçtim. Üçüncünün tepesine batıp ilmeği içinden geçiriyorum. Burada yine bir düzgün geçiş sağlamak için bir zincir çektim. Bakın hemen buradaki köşenin içinden de ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi uzunca kesiyorum ki örerken daha rahat saklayabileyim. Hemen kol bölümünü şöyle göstermek istiyorum. Bakın çok şık bir şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi şu yakadan da bahsediyorum. Bakın şöyle köşeden sayıyorum. 1 2 3, şurada da bir tane var, 4. Eğer yaka çok dar gelirse size, bunu istediğiniz kadar açabilirsiniz. Ben de üstüme giyip deneyeceğim. Eğer burası dar gelirse istediğiniz kadar açabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi sırt bölümündeyim. Bakın sırt bölümüne 2 sıra öreceğim. Şöyle bakın. Kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Bu bölümüm kol, beden bölümü. Hemen şuraya açıyorum. Ve hemen ipimi alıyorum. Şöyle buraya 2 sıra öreceğim. Hemen ipimi uzunca ip bırakarak bir düğüm attım. Ve hemen köşeden başlıyorum. Bakın. Köşenin içine battım. 2 zincir çektim. Tığın başını doladım ve hemen köşenin içine 2 tane ikili trabzan çektiğim zincirle beraber 3 tane oldu. Ve sıra sonuna kadar, şuraya kadar devam edeceğim. Zaten modeli biliyoruz. Sadece başlangıcı göstermek istedim. Ve yine devam ediyorum örmeye diğer uca gelene kadar. Bir zincir ve modelimi yapıyorum. Bu şekilde. Bakın. Şöyle yine düz taraftan başladım. Ben sıranın sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Bakın sıranın sonuna gelmek üzereyim. Yine diğer köşedeyim. Köşenin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle bakın. Şöyle bir köşeyi örmüş olduk. Yani sırt bölümünü. Hemen burada
1 2 3 zincir çektim. Modelimi çeviriyorum ve buradan ip koparmamak için tersten öreceğim. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum. İkili trabzan yaptım. Çok net miyiz? Tığın başını doladım. Şöyle önden modeli çeviriyorum. Hemen şöyle tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Daha sonra yine zincir boşluğuna 3. ikili trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincirim var. Boşluğa battım. İkili trabzan. Daha sonra tığın başını doluyorum. Şu şekilde bakın. Şöyle çevirdiğimde hemen önden batıyorum ve ikili trabzan. 3. ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi model gayet düzgün şekilde ilerliyor. Arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim ve daha sonra da diğer bölümleri yapacağız. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. İlk bakın buradaki sonda diyebiliriz. Son trabzan tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum ve bu parçayı bitirmiş oluyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın bir parçamız bitti. Kolunu birleştirdik. Sırtının 2 sırasını ördük. Hemen aynı parçadan, yani 20 sıra şeklinde ben bir tane daha ördüm. Hemen bunun yine kolunu aynı şekilde birleştireceğim ve sırt bölümünü bunun bir sıra öreceğim. İkinci sırasında da birleştirmeyi yapacağız. Evet arkadaşlar, ben diğer parçanın da kolunu birleştirdim. Şöyle kafanızı karıştırmadan hemen şöyle dizmek istiyorum. Bakın bu şekilde sırt bölümü 2 sıra örülmüş. Hemen buna geçiyorum. Bunun da şöyle şuradan başlayacağım şimdi. Ama burayı düzden birleştirebilmem için burayı tersten örmeye başlayacağım. Şöyle bakın. Şu şekilde tutuyorum ve şunu aldım. Şu şekilde hemen sırt bölümünü tersten örmeye başlayacağım. Evet, ipime bir düğüm attım ve yine köşeden başlıyorum ve ilk sırayı tersten öreceğim. 1 2 3 zincir çektim. Yine bakın arkada ipimi yürüterek buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra sıra sonuna kadar yine aynı işlemi yapıyorum. Tersten ördüğüm için hemen modeli şu şekilde yapıyorum. İkinci trabzanı önden alıyorum. Ve sıranın sonuna kadar bu şekilde modelimi yapmaya devam edeceğim. İkinci sıradaysa tabii ki birleştirmemizi yapacağız. Evet, ben sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Bir zincirimi çektim. Yine bakın köşemin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci sıramı bitirmiş oldum. Artık birleştirme işlemine geçebilirim. Şimdi şöyle düzeltiyorum. Hemen diğer modeli alayım. Bakın uzattığımız bölümü buluyorum. Şöyle şunu da şu şekilde düzeltiyorum. Evet, şöyle ters koyalım şunu da. Bakın sırt bölümü 2 sıra buradan uzatmıştık. Aynı yöne çevirdim ikisini de. Bakın şöyle yönleri aynı. Bir sırayı burada ördük bu parçada. İkinci sırayı da birleştirerek öreceğiz. Evet. Hemen burada şöyle 1 2 3 zincir çektim. Hemen diğer zincirin tepesine batıyorum. Şu şekilde ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim ve tekrar aynı bölüme batıyorum. Arasından geçiriyorum. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa battım. Birinci trabzanımı yaptım.
Hemen yanındaki bakın ilk trabzan tepesine batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. İkinci trabzanımı yine modelimi uyguluyorum. Çünkü buraların açık olmasını istemiyorum. İkinciye battım. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Aynı kol gibi arkadaşlar bakın. Şu şekilde. Kolda ne yaptıysak bunda da aynısını yapıyoruz. Komple sırtımızı birleştirmiş. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu boşluktan geçiriyorum ki burada bir boşluk oluşmasın. Hemen karşıya geçtim. İlk trabzan. Hemen bu grubunda ilk trabzan tepesine batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Evet. İkinciyi yapıyorum. Tabii modelimi yaparak. Evet. İkincinin içinden geçirdim. Eminim ki anlaşıldı. Çünkü kolda ne yaptıysak bunda da aynı şekilde ilerliyorum. Sadece bunun başlangıcı biraz değişik olduğu için bunu göstermek istedim. Yani 3 zincir çekip hemen zincire birleştiriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar tüm sırt bölümünü bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Son trabzanımı da birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Bakın burada bir trabzanım var. Hemen tepesine battım. Şöyle düzgün bir geçiş olsun diye hemen oraya geçtim. Tığın başını doladım ve buradaki ilk trabzanın tepesine batıp ikili trabzanla bu sıramı bitirdim. Şöyle bir zincir çektim ve hemen şöyle göstermek istiyorum birleştirme bölümümü. Bakın. Şöyle sırt bölümünü birleştirmiş olduk. Gerçekten çok güzel oldu. Tam ekrana sığmıyor ama eminim ki görünüyordur. Şöyle. Evet, biraz uzaklaştırdım. Şu anda daha iyi görünüyordur. Sırt bölümünü birleştirdik. Şimdi ben size gösterirken tekrar söküldü. Onu ben bir tamamlayayım. Daha sonra da aşağı bölüme geçeceğiz. Şöyle hemen bir zincir çektim. Yine ipimi saklayabilmek için örerken uzunca kesiyorum ve bitirdim. Evet. Şimdi şöyle üzerinize giydiğinizde önün kapanma mesafenizi kendiniz ayarlayın. Ben az önce üzerime giydiğimde şuranın biraz daha kapanmasını istedim. Daha sonra lastik bölümüne ve etek bölümünü uzatmasına geçeceğim. O yüzden şöyle bir sıra ben komple yakadan başlayarak şöyle dönerek bir sıra gitmek istiyorum. Hemen onu da şöyle başlangıcını göstermek istiyorum. Şöyle bir sıra gitsem yeterli olacaktır. Ben birazcık salaş olsun istiyorum. Çünkü çok böyle bedenimi sarsın istemiyorum. Hırkalar ne kadar bol olursa o kadar hem sıcak tutar hem görünüş olarak da daha hoş görünür. Yine bakın köşeden başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın arkada ipimi yürütüyorum. Şu içlerde ipler kalıyor ama arkadan yürüttüğümüz için hiç saklamaya gerek kalmıyor. O ipleri direkt kesebiliriz. Bakın başlangıcım bu şekilde. Arada yine bir zincirim var. Ve yine modelimi yapıyorum. Bu şekilde tüm bölümü devam edeceğim bu şekilde. Evet. Şöyle biraz önü de bol olsun istiyorum ki katladığımızda kuşak şık görünsün istiyorum. Ben de tamamen doğaçlama yaptığım için üzerime giyerek devam ediyorum biliyorsunuz ki. Çünkü sayılar ve hazırda sayılar ve model maalesef yok. Fotoğraf var. Ondan feyiz aldım diyebilirim. Bir fotoğrafı zaten Instagram'da paylaşmıştım. Oradan ona yakın bir şey çıkarmak istiyorum ama daha değişik bir şey çıkarmak istiyorum. Şimdi bakın şöyle şuradan başladım. Şu şekilde geldim. Eteği de aynı şekilde ördüm. Diğer tarafa geçiyorum ve burada ipimi kıracağım. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna gelmek üzereyim.
Evet, son olarak bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen bakın şu köşenin içine batıyorum. İkili trabzanla bitirdim. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bakın bu bölümü de ben bir sıra ördüm. Benim için yeterli bir sıra. Çünkü lastik bölümünü veya kuşak da diyebiliriz. Onu biraz fazla kalın yapacağım için benim için yeterli. Ama bu bölümü üzerinize giyin. İstediğiniz kadar bu şekilde etek kısmından döne döne arkalı önlü örebilirsiniz. Benim için bir sıra yeterli. Şimdi etek bölümüne gelelim. Etek bölümünü şu şekilde geleceğim. Geri döneceğim. Geleceğim. Geri döneceğim ve istediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğim. Sizler de dediğim gibi aynı şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Ben şöyle başlangıcını da göstermek istiyorum hemen sizlere. Az önce yaptığımız gibi, yani çok videoyu uzatmak istemiyorum çünkü buralar hep aynı şekilde git gel şeklinde örüyor. Dönüşte yine tersten gösterdiğim gibi öreceğiz. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar ben etek bölümünü uzatacağım. Üzerime giyeceğim. Ne kadar uzunluğa gelmesini istersem o kadar öreceğim. Yalnız etek bölümüne kuşak yapmayı düşünmüyorum. O yüzden eksik örmeyin. Tam ne kadar istiyorsanız o uzunlukta örün. Son sırayı da sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hemen şu bölüme geldim. Geri döndüm. Bu sefer tersten ördüm. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeterince etek boyunu uzattım. Şöyle size hemen ölçü de vermek istiyorum. Kaç sıra ördüğümü de söylemek istiyorum. Şöyle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra örmüşüm. Hemen şuradan ölçüyorum. 15 santim kadar örmüşüm arkadaşlar. Son sırayı hemen neyle ördüğümü göstermek istiyorum. Yine imdadıma Alize'nin süper lanası yetişti. Şöyle burayı sadece bir sıra ve bitiş sırası öreceğim arkadaşlar. Bu iple. Bu ipleri kollarına, yakasına ve sadece 2-3 sıra etek boyuna çalışacağım. Hemen şöyle renk kodunu da vermek istiyorum. 203 Alize Süper Lana Klasik, renk numarası 203 arkadaşlar, eğer almak isterseniz. Ben normal size gösterdiğim gibi 15 santim kadar ördüm. Uzunluk tamamen size kalmış. Sizler nasıl istiyorsanız o uzunlukta yapabilirsiniz. Bakın ben yine arkalı önlü ördüm. Şöyle son 2 sıra daha öreceğim. Ama bakın son sıralarda şöyle yuvalar kalıyor. Ben bu yuvaları istemiyorum ve bu yuvaları kapatmak istiyorum. Onu nasıl kapatacağız? Hemen şöyle kısaca göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha sonra kollara geçeceğiz. Diğer kolu ben zaten ördüm. Kolaylık olsun diye. Hemen kolun başlangıcını da göstereceğim. Evet, bakın burada 1, 2, 3 zincir çektim. Biraz kamerayı yakınlaştırayım. Evet. Yine modelimi yapıyorum normal bir şekilde. Evet, modelimi yaptım. Burada bir zincir çekip diğer boşluğa geçiyordum ama burada onu yapmıyorum. Zincir çekmiyorum. Tığın başını doluyorum. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Yani şu ortadaki boşluğu bırakmamış oluyorum. Çünkü bu şekilde bırakırsam çok hoş olmayacak. Hiçbir yerinde gördüğünüz gibi böyle delik yok. Ama sonlarda olması çok hoş olmayacak. Evet. Yine önümdeki boşluğa battım. Normal modelimi yapıyorum. Ve bir zincirlik bölüme geldiğimde, şöyle pardon, bir zincirlik bölüme geldiğimde bir zincir çekmiyorum. Tığın başını doluyorum. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine batırarak ikili trabzan yapıyorum. Bu kadar, başka bir işlemi yok. Sadece burada bir değişikliğimiz var. Zincir yerine ikinci trabzan tepesine
ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde. Bakın hiç zincir çekmedim. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine batarak ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Burada 3 zincirlik bölümüm vardı. İçine batıyorum. İkili trabzan. Modelimi yapıyorum. İkili trabzan. Ve son olarak zincire batıyorum. İkili trabzan yaparak bu bölümü bitiriyorum. Bakın bu şekilde yaptığımda hiç delik yok, gördüğünüz gibi. Gayet muhtazam. Şimdi bundan sonraki bölümde ister sık iğne yapabilirsiniz, ister tekli trabzan yapabilirsiniz. Ben tekli trabzan olarak şu anda deneyeceğim. Şöyle 2 zincir çektim, modeli çevirdim. Tığın başını doluyorum, hemen dibine batarak 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Tığın başını doladım. Tek tek trabzan tepelerine batarak hepsine hiç atlamadan şöyle tekli trabzanlar yapacağım. Ya da sık iğne yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle göstermek istiyorum. Etek uçlarını gayet şık bir şekilde bitirdik. Ve hemen şu kolumu göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle hemen normal ören bayanın ipiyle ördüğüm sıra, şöyle hemen baktığımda 1 2 3 4 5 6 sıra örmüşüm. Geri kalanını da Alize Süperlena ile örmüşüm. Tamamı kaç santim? Hemen şöyle onun da ölçüsünü vermek istiyorum. 23 santim arkadaşlar. Yani sizler buradaki renk kombinasyonunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Elimde fazla ip olsaydı ben burayı daha kısa yapmayı planlıyordum ama elimde ip az kaldığı için yoğunluğu buraya vermek zorunda kaldım. Ve diğer kolumu da aynı şekilde öreceğim. Ve başlangıcını da size göstermek istiyorum. Evet. Yine sadece başlangıç ve sonu olarak göstermek istiyorum. Çünkü model aynı model. Herhangi bir boşluğa batıyorum. İpimi sabitledim. Arkada ipimi de yürütüyorum. 3 tane veya 2 tane zincir modelimi yapıyorum. Bu modeli zaten biliyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Son ve başlangıç benim için önemli. Orada şaşırmalar olabilir. Yani kol bu yuvarlak gittiği için orada şaşırma yaşayabilirsiniz. Ben şöyle sıranın sonuna kadar modelimi çalışıp kolda hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle sona gelmedim. Burada kolumuzu birleştirdiğimiz yer var. Hemen orayı da göstermek istiyorum. Bakın burada köşem var. Köşemin içine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bakın tam birleştirme bölümünün beline doluyorum. İkili trabzan ve yandaki boşluğa batırıp ikili trabzan yaparak burayı da devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın bir zincirimi çekiyorum. İlk zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şimdi benim şu köşeye gelebilmem için kaydırma yapmam gerekiyor. Hemen boşluğa geldim. 1 2 3 zincir çekiyorum ve modelimi yapıyorum. Bu şekilde döne döne istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben bu renkle 6 sıra yapacağım. Diğer renkle de devam edeceğim. Siz kolunuzu ölçün. Ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar uzunlukta yapın. Çünkü kullandığımız ip, elimiz, benim verdiğim sıralar size daha uzun, daha kısa gelebilir. O yüzden en iyi yöntem ölçmektir arkadaşlar. Bu şekilde hemen tekrar diğer kolda göstermek istiyorum. Bakın, etekte ne yaptıysak bitişte de aynısını yapıyoruz. Son sırayı sık iğne ya da tekli trabzanla bitirebilirsiniz. Yani tekrar göstermeme gerek yok. Şu ilk en son 2 sırada ne yaptıysak burada da onları yapıyoruz ve kolumuzu bitiriyoruz. Burada buranın ölçüsünü tekrar vermek istiyorum. Diğer renkli 6 sıra demiştim.
Bu 13. Evet, 13 santim kadar örmüşüm koyu renkten. Evet, hemen ben kolumu bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kol bölümlerimi bitirdim. Sıra geldi yan şeritlerimize. Şöyle hemen kenara çeviriyorum. Aslında örülüş şekli aynı şekilde ama başlangıçlarını yine göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde buradan başlayıp şuraya kadar git gel yaparak istediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. Tekrar ben şöyle koyu renk ipimi alıyorum. Yine etek ucunu yaptığımızla aynı git gel yaparak devam edeceğiz. Şöyle tekrar başlangıcını gösteriyorum. Hemen şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet. İpimi sabitledim. 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın yine şöyle boşluklara modelimi yapıyorum. Şöyle başlangıç ve yine bitiş sırasını göstermek istiyorum ki kafanızda bir karışıklık oluşmasın diye. Bu şekilde istediğim kadar şöyle biraz düzelteyim kamerayı. Evet, istediğiniz kadar uzatabileceksiniz. Ben bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar modelimi yapmaya. Burada artı bir şey yok. Yine aynı şekilde bu renkle bütün sırayı bitiriyorum. Bakın şöyle sıranın sonuna gelmeden burada yatık trabzanlar var. Hemen oraları da şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle hemen boşluklara batıyorum burada. Normal 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada model yapacağım yerler maalesef olmadığı için hemen buralara geçiyorum. Şöyle boşluklara. Zaten renk renk bakın nerelere batacağınız belli. 3'er tane aralara birer zincir çekerek boşluklara batıp 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Şöyle. Bir zincir diğer boşluğa geçiyorum. Şöyle biraz güzel görünsün. Boşlukları ayıralım. Şöyle sıra sonuna kadar şöyle boşluklara bata bata devam edeceğim gördüğünüz gibi. Sıranın sonuna geldim. Son boşluğa da 3 tane ikili trabzan. Burayı 4 tane de yapabiliriz. Eğer burada kasma olursa. Bakın burada 1 2 zincir çekiyorum. Hemen bakın şuradaki sık iğne bölümüne kaydırmayla kapatıyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve hemen önümdeki boşluğa 2 tane ikili trabzan. Bakın burada model yapacağım yer yok. Diğer sıralarda bir altlarda böyle trabzanlar olacak. Oralara model uygulayabilirsiniz. Ama bu sıralarda model uygulayamıyorum maalesef. Ama eğer çok illa model olsun diyorsanız bakın şuradaki trabzanlara şöyle burada tersi olduğu için şu şekilde devam edebilirsiniz. İlla burada da model olsun dersek. Yani trabzanların bir ilmeğini tutturabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Ben size gösterirken ben kendim de yapmış oldum. Yine arada bir zincirim var. Evet, bu şekilde istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Ben şu anda doğaçlama yaptığım için her zamanki gibi kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. Üzerime giyip deneyeceğim. Ne kadar da hoşuma giderse hangi kalınlıkta o kalınlıkta bırakacağım. Sizler de bu şekilde git gel yaparak istediğiniz uzunluğa kadar gelebilirsiniz. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Evet, bu şekilde git gel yaparak şöyle yan şeritlerini yapabilirsiniz. Bunun son sırasını yine aynı şekilde bakın boşlukları kapatmıştık etek bölümünde. Son sırayı da sık iğne yapmıştık. Sık iğne sırasını yapmıyoruz. Sadece boşlukları doldurup bırakıyoruz ki en son yakayı yaptıktan sonra
sık iğneleri de yapacağız. Veya isterseniz de yapabilirsiniz. Evet, ben bu tarafı bitireceğim. Diğer tarafı da aynı şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar bitireceğim. Daha sonra yaka için yine burada olacak. Evet arkadaşlar, şöyle hemen göstermek istiyorum. İki tarafını da ördüm. Hemen ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle kaç santim örmüşüm. Toplamda 9,5 santim örmüşüm. Buralar tamamen size bağlı. Sizler istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Gelelim yaka kısmına. Ben yaka kısmını dik kullanmak istediğim için şöyle şu sırtından başlamak istiyorum. Ama sizler çevirerek kullanacaksanız şöyle iç kısmından örmeye başlayın ki çevirdiğinizde düz görünsün. Şöyle hemen şuradan alıyorum. Yaka kısmı da aynı şekilde başlanacak. Yine bu şekilde git gel şeklinde öreceğiz arkadaşlar, ama yine de başlangıcını göstermek istiyorum. Şöyle ilk trabzan tepesinden başlıyorum. 1 2 3 zincir çektim ve yine bakın burada önüme gelen boşluklara şöyle yine batıyorum. Bakın önüme gelen boşluğa batıyorum. 3 tane, bunlar yatık trabzan olduğu için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincirim yok. Bakın hemen karşıdaki boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Zaten burayı açtıktan sonra normal trabzan tepelerine geliyoruz burada. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyorum. Şu kenarlarda ne yaptıysak burada da aynı şekilde onları yapacağız. Burası biraz çok açık gelirse size şöyle kapatabilirsiniz. Yani ben burada 4 tane boşluk bıraktım ama sizler 3 tane de bırakabilirsiniz. Sürekli ben doğaçlama yaptığım için hep size şu şekilde de yapabilirsiniz diyorum. Çünkü herkesin zevkli farklı oluyor. Birisi daha dar seviyor, birisi daha bol seviyor. Ben herkesin zevkine göre olsun istiyorum arkadaşlar. O yüzden sizlere alternatif sunuyorum. Yani şu şekilde de yapabilirsiniz, şu şekilde de yapabilirsiniz diye. Dediğim gibi herkesin zevkleri farklı oluyor. Bazıları daha açık yaka seviyor. Bazıları daha kapalı yaka. Bakın şuraya şöyle bir dönemeç yapmıştık. Hemen ortaya da şu şekilde batıyorum. Şurada bir köşemiz vardı. Gördüğünüz gibi o köşenin içine de batıyorum. 3 tane. Şöyle bakın. Bu şekilde devam ediyorum. Buradaki ayrımlara yine az önce ayrımlarda ne yaptıysak burada da onu yapıyoruz, ama ben şöyle oraya gireyim, orayı da göstereceğim sizlere. Bakın buralara yine modellerimi yaptım. Bu boşlukta hemen bu boşluğa bir tane, şu ortadaki çizgiye bir tane ve yine yanındaki boşluğa bir tane şeklinde ilerliyorum. Daha sonra devam ediyorum boşlukları yine doldurmaya. Buralarda normal modelimi yapıyorum bakın. Çok da videoyu uzatmaya gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar, yakanın ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o uzunluğa kadar örebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben yakayı ne kadar uzun istiyorsam o kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yaka bölümünü de bitirdim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Çok fazla uzun örmedim. Sizler istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şöyle ölçtüğümde 8 santim örmüşüm arkadaşlar. Hemen şimdi şöyle bir sıra sık iğne ile bitireceğiz artık. Şöyle hemen şu bölümden başlamak istiyorum. Bakın şuradan sık iğne ile ve iliklerimizi de açmaya başlayacağız. Hemen ilikleri de göstermek istiyorum. Şöyle herhangi bir, yani daha doğrusu ilk trabzanın tepesine bağladım. Bir zincir çektim. Şöyle ipime bir düğüm atıyorum.
Ve şurada bakın köşede ilk trabzan tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim ve tek tek trabzan tepelerine batarak sık iğne yapacağım. Şimdi arkadaşlar böyle kaç sık iğne arası isterseniz ilik açabilirsiniz. Benim 5 tane düğmem var. 5 düğmeye göre ayarlayacağım. Şöyle bakın kaç tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de 1 diyelim. Daha sonra ilik açmak için 1, 2, 3, 4 düğmenizin boyutuna göre zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle kamerayı biraz düzelteyim. Evet. 4 zincir 1, 2, 3. trabzan tepesine batırıyorum. Ve şu şekilde iliklerimi açmış oluyorum. Bakın hemen düğmelerimi göstermek istiyorum sizlere. Şöyle şu düğmeler uygun olur diye almıştım. Şöyle 5 tane, şunları çok uygun çünkü hoşuma gitti. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın düğmelerinizi şöyle ölçün. Eğer arasından geçiyorsa problem yok. Ama arasından geçmiyorsa daha büyük yapabilirsiniz. Biz 4 zincir çekmiştik. Hatta benimkiler de zor geçtiği için şöyle 5 zincir çekeceğim. 5 zincir. Bu sefer 1, 2, 3, 4. trabzana batırıyorum. Ve gördüğünüz gibi iliğimiz açıldı. Bu şekilde hem ilik açıyoruz hem de sık iğne sıralarımızı devam ediyoruz. İlik tamamen size kalmış. İstediğiniz sıklıkta ve aralıkta iliklerinizi açabilirsiniz. Ben hemen bu sırayı bu şekilde ilik sırasını bitireceğim. Düğmelerimi dikip hemen kapanışta birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, ben iliklerimi açtım. Bir sıra komple sık iğnemi yaptım ve tamamen ekrana sığmıyor ama şöyle göstermek istiyorum. Yine tabii ki hırka yapmadık, mont yaptık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hiç deliksiz, sıkı sıkı, sıcacık bir hırka arkadaşlar. Şöyle düğmelerimi de hemen nereye diktiğimi göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle buralara kuşak yapmıştık. Tam şöyle ortalara değildi. Kuşakların bittiği noktalara yaptım ki şöyle yan görünsün istedim. Sizler onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.